Kara para nasıl aklanır? Suçtan elde edilen milyonlarca lira nasıl yasal paraya dönüşür? Bugün en çok bilinen yöntemlerden birini konuşuyoruz. Şirinler yöntemi. Adı çok masum değil mi? İnceleyelim bakalım o kadar masum mu? Kara para yasa dışı yollardan kazanılan paradır. Uyuşturucu, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk pek çok çeşitten dolayı olabilir. Bu para sisteme yasal gibi sokulmak zorundadır. İşte buna da kara para aklama denir. Kara para aklamanın 3 aşaması vardır. Yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Ve işte Şirinler yöntemi ilk aşamada devreye giriyor. Yerleştirme yönteminde. Şu şekilde çalışır. Suç gelirleri küçük parçalara bölünür. Her biri farklı bir kişi tarafından farklı yer ve zamanda bankaya yatırılır. Tüm yatırımlar küçük miktarlı olduğu için şüphe çekmez. Yani 10 milyon lira para var diyelim ki 100 kişiye 100'er bin lira para verirsin. Ve bunlar farklı bankalarda, farklı zamanlarda bu paraları yatırır. Bir kişi direkt 10 milyon lira yatırsa burada bankada derler ki bu para nereden geldi, kaynağı nedir açıkla. Ama bu şekilde 100 bin verdiğin 100 kişi yatırdığı zaman asla şüphe çekmez ve bunlar sonra tek bir yerde toplanabilir. Ben bankacılık yaptığım zamanlarda da yani 2021'de en son bankacılık yapıyordum. 1 milyon TL üzeri para yatırmalarda paranın kaynağı sorgulanıyordu. Bu yöntemin en büyük gücü izlenebilirliği azaltmak, şüphe çekmemek ve bankaların denetimçiliğinden kaçmak. Sistem yasal görünür ama arkasında organize suçlar, mafya ve yolsuzluk vardır. Geçenlerde haberlerde hesabını kiraladığı için hapse giren bir çocuk vardı Mardin'de. Gençler ne olacağını tahmin edemediği için gelir kapısı diye hesaplarını kiralıyor. Ama bu tarz işlerde kullanılıyor ve hiçbir suçu olmadan hayatlarını karartıyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Peki Şirinler yöntemi nasıl önlenir? Ülkeler bu yöntemi tespit etmek için kimlik doğrulama sistemleri, ATM limit kontrolleri, şüpheli işlem bildirimleri, para hareketleri izleme yazılımları gibi pek çok şeyler deniyorlar, önlemler alıyorlar. Bankacıların da şüphe duydukları işlemleri bildirebileceği sistemleri var ve bunu bildirmekle yükümlüler. Ben çalıştığım dönemde pek çok işlemde bildirmiştim bu şekilde. Bilemiyorsun, kesin olmadığı için gidip de ben bu işlemi yapmıyorum diyemiyorsun mesela ama işlemi yapsan da işte şüpheli işlem bildirim gibi bir şey var. Oradan bildiriyorsun. İşte ben bu işlemin şu firmayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ya da şu sebepten dolayı yapıldığını düşünüyorum gibi bildiriyorsun. Üzerinden sorumlu bırakıyorsun. Artık onlar inceliyor. Gerçekten böyle problem varsa müdahale ediyorlar. Bu şekilde kapanan çok fazla hesap gördüm. Ama suçlular her zaman sistemin önünde olmak için yeni yollar denerler. Ve şirinliklerini kaybetmiş şirinler bu kirli oyunun bir parçası olmaya devam eder. Kara para aklamak sadece ekonomik bir suç değildir. Toplumun güvenliği, adaletini ve refahını hedef alır. Ve Şirinler yöntemi bu kirli çarkın en sessiz parçalarından biridir. Bu yöntemi daha önce hiç duymuş muydunuz? Ve sence bu sistemi nasıl tamamen durdurabiliriz? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Finansal suçların karanlık yüzünü birlikte inceleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.